Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tepsiler dolusu döktüğüm şifalı tatlının tarifini vermek istiyorum. Şimdi tam zamanı, mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimize hemen başlayalım. 2 kilo yıkanmış eriğimi uygun bir tencereye alıyorum. 4 adet yıkanmış büyük kırmızı elmam var. Üzerine küçük parçalar halinde doğrayarak alıyorum. Orta kısmındaki çekirdekleri mutlaka çıkartın. Elmanın kabuklarını soymadan doğramanızı tavsiye ederim. Kabuğu güzel bir renk ve aroma veriyor. Erik pestili yaparken mutlaka birkaç tane elma kullanmanızı tavsiye ederim. Erik fazla sulandığı için elma güzel bir kıvam veriyor pestile. Evet, kalan elmalarımı küçük parçalar halinde keserek tencereye alıyorum. Daha sonra orta ateşte elmalarım ve eriklerim yumuşayana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Ara sıra mutlaka karıştırmayı unutmayınız. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi elmam ve eriğim çok güzel pişti, püre haline geldi. Artık altını kapatıyorum. Evet, pestilimi süzgeçten geçiriyorum. Bu aşamada soğutmanızı tavsiye ederim. Eliniz yanmasın. Kendi haline soğumayı bıraktıktan sonra elimizle güzelce geçirelim. Evet, elmanın kabukları ve eriğin çekirdeklerini bir süzgeç yardımıyla elimizle geçirerek süzelim. Evet, çok güzel süzdüm gördüğünüz gibi. Üzerine yarım su bardağı damak tadınıza göre şeker ilavesi yapabilirsiniz. Eriğiniz ekşiyse mutlaka kullanın. 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı bir miktar suyla açarak tenceremizin üzerine alalım. Evet, nişasta yerine un da kullanabilirsiniz. Güzelce ezdikten sonra tenceremizin içine alalım ve sürekli karıştırarak orta ateşte pişirmeyi bırakalım. Dilerseniz blenderla tekrardan pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Evet, çekmeye devam ediyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan pişirmeyi bırakıyorum. Eriklerin bol olduğu bu mevsimde mutlaka erik pestilini denemenizi tavsiye ederim. Meyhoş ve tatlının muhteşem bir uyumu var. Evet, gördüğünüz gibi fokur fokur tencerem kaynadı. Ve sürekli karıştırıyorum. Altını hemen kapatarak fırın kağıdı serilmiş tepsiye pestillerimi döküyorum. Çok fazla kalın dökmeyin. Çok da ince dökmeyin. Dengeli bir şekilde dökelim. Çok kalın dökersek kuruma yapmadan küflenir. İnce de dökersek kağıttan çıkmaz. Evet, döktükten sonra tepsiye dengeli bir şekilde yayalım.
Evet, pestilleri dökmeye devam ediyorum. Tepsinizin büyüklüğüne göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir tatlı. Tepsiler dolusu döküyorum. Evet, son tepsimi de döktükten sonra güneş gören bir yere tepsilerimi taşıyorum ve güneşte kurutmayı bırakıyorum. Bu sıcaklarda 1-2 günde, kısa sürede pestillerimiz kuruyor. Özellikle hava durumunu takip ederek sizler de bu tarifleri yapabilirsiniz. Evet, güneş gören yere aldım ve kurutmayı bırakıyorum. 2 gün sonra pestillerim kurudu. Kağıttan hemen çıkartıyorum, gördüğünüz gibi. Kolaylıkla çıkıyor kurudukları için. Kağıtları da atmayın. Tekrardan pestil dökebilirsiniz. Defalarca yırtılana kadar bu kağıtları kullanabilirsiniz pestil yapımlarında. Evet, son pestilimi de kağıttan çıkartıyorum. Kenarlarından kalktıktan sonra hemen çıkarması zaten kolay, gördüğünüz gibi. Çok güzel kurudular. Kıvamı, rengi, tadı, lezzeti muhteşem oldu. Evet, pestillerimi bir rulet yardımıyla pizza dilimlerine ayırıyorum. Dilediğiniz şekilde sarabilirsiniz pestilleri. İster sade, isterseniz çerezlerle sarabilirsiniz. Evet, ben bu pestillerin bir kısmını sade olarak sarmak istiyorum. Pizza dilimi yaptıktan sonra sigara böreği sarar gibi boş halde sarıyorum. Dilerseniz fındık, fıstık, ceviz, badem koyarak da sarabilirsiniz. Evet, pestillerimi sarmaya devam ediyorum. Dilerseniz hiç sarmadan demet halinde de pestilleri saklayabilirsiniz. İhtiyaç zamanı sararak tüketebilirsiniz. Evet, ben bir kısmını da uzun şeritler halinde kesiyorum. Arasına ceviz koyarak rulo halinde sarıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Dilerseniz benim gibi ister sade, isterseniz istediğiniz malzemeyi koyarak sarabilirsiniz. Evet, pestillerim sardım, gördüğünüz gibi. Bir önceki tarifte şeftali pestilleriyle birlikte bir tabak hazırladım. Bir kısmını da demet halinde bıraktım. Dilediğiniz şekilde ikramı hazırlayabilirsiniz. Evet, üzerlerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. Bu şekilde oda ısısında kışa kadar saklayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.